Evet, merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Marco Polo model bir Mercedes-Benz otobüs ile birlikteyiz. Şu anda Trabzon'dayız. Trabzon'dan Şanlıurfa'ya doğru keyifli bir yolculuk yapacağız sizlerle beraber. Bu modu yeni indirdim. Pek burada şey değil, nasıl diyeyim size, ee, kayda değer bir görüntü alamıyorum şu an. Trabzon otogarı akşam olması nedeniyle çok da fazlasıyla karanlık durumda. Buradan ufak ufak yola doğru çıkacağız. Şöyle bir sese bakayım. Sesle alakalı bir sıkıntı olmadığını gördüm. Ufaktan yola doğru çıkıyorum. Evet. İlginç şekilde bu otobüsün fazla bir sesi yok. Bu arada çok yakın yanaşmıştım. Ondan dolayı olsa gerek ki buradan değil mi çıkış, evet. Duyduğunuz üzere pek de fazla otobüs sesi yok. Nedeni bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Ama oldukça fazla retarder sesi duyacağız. Hadi bakalım. Hayda. Çıkar basıncı verdi. Şu anda gaza basıyorum dolması için. Evet. Orada durduğumuz için bu dört sesle oldukça kafa yaptı. Her neyse. Şöyle bir bilgi vereyim size. Şu anda motor sesi oldukça az olmasına rağmen oldukça fazla retarder sesi duyacağız. Özellikle retarderlı modeli seçtim. Modları arkadaşlar ETS2 mod sitesinden indirdim. Yabancı bir yapımcı büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle İspanyol ya da Portekiz, tam anlayamadım. Farklı bir dili var ama modu oldukça beğendim. Grafikler olsun, görseller olsun bayağı oldukça güzel duruyor gördüğünüz gibi. Yakıtımız da olduğuna göre ufaktan yola doğru çıkabiliriz. Gayetten güzel, esneyen, oldukça güzel bir otobüs kullanıyoruz. Ufak ufak yolumuza çıkalım. Evet, uzunları da yakayım. Zaten gördüğünüz üzere otomatik uzun kısa yapabiliyor. Bu da güzel bir özellik. Şu an Trabzon içinden geçiyoruz. Umarım oyundan atmaz. Son dönemde oldukça karşılaştığım bir sıkıntı. Nedeniyle alakalı hiçbir fikrim yok. Ama oluyor arkadaşlar. Ara ara da olsa bu durumla karşılaşıyoruz. Şu anlık bir sıkıntı yok gibi görüyorum. Ufaktan yola doğru çıkalım ki şu anda bir kar yağışı yok ama bir kar yağışı olsun isterim ya. Şurada yağış ihtimalini oynanıştan yağış ihtimalini biraz arttırabiliriz. Buradan yapıyorduk diye hatırlıyorum sanki bunu. İhtimaller. Evet, şu. Bunu arttıralım. Yağmur yağma ihtimalini arttırdık. Tabii ki şu anda kar modu yüklü olduğu için bu durumda otomatik olarak kar yağışını yükseltmiş olmam gerekiyor benim anladığım kadarıyla. Bu arada retarder sesinde 10 numara bir retarder sesi var aracın, gördüğünüz gibi. Şu sesin verdiği huzuru çoğu insan veremiyor. Bunu da buraya yerleştirelim. Ürün yerleştirme gibi. Ufaktan yolumuza doğru çıktık. 879 kilometre bir yolumuz var arkadaşlar. Bu arada kanalıma yeni abone olan arkadaşlar mevcut YouTube'da. Onu kontrol ediyorum. 9 kişi olduk. Oldukça yüksek bir rakam. Tabii ki dalga geçiyorum. Ama inanın benim için ufak da olsa, büyük de olsa, bir de olsa, iki de olsa hiçbir önemi yok.
Gelen arkadaşlara hoş geldin diyorum. Mürettebatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım sohbetimizden keyif alıyorsunuzdur. Yayınlarıma bu yönde video yüklemeye devam da edeceğim. Elimden geldiği sürece. Ki zaten her akşam çekemesem bile stok videolar bulundurmaya çalışıyorum. Yine bir şeye çarptık ama ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Herhangi bir hasar olarak bize bir getirisi olmadığı için şu anda bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ufak ufak gidelim. Urfa'ya doğru bir yolculuğumuz var. Umarım bir yerden sonra kar da yağar. Çünkü böyle bir kar yağışı da bu oyunda güzel olacaktır. Kış ayına girdiğimiz bu son dönemde kar yağışlarını da, karı da özlediğimiz kadarıyla, kar yağışını özlediğimiz kadarıyla, şimdi onu da yanlışa vurmayın. Özlediğimiz bu dönemde bu tarz manzaralar görmek bizi mutlu ediyor eminim ki. Burada niye bu kadar fren yaptık bilmiyorum. Beni arkadan inşallah umarım çarpmazsınız. Bu trafiği oluşturan burada neydi onu da anlamadım. Sanki çift şerit yolu da teke mi düşüyor? Gidiş geliş bir yol mu oldu burası? Öyle bir hissiyat aldım. Umarım öyle değildir. Ufaktan yola doğru koyulalım. Evet, şimdi Urfa'ya giderken Trabzon'dan çıktığımız bu tırmanışlı yolda muazzam şekilde devam ediyoruz. Bu modla beraber oldukça keyifli oldu benim için. Umarım nice 9 kişilere diyorum bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün araçlar tırmanışta malum kar yağışından dolayı çıkışlarda sıkıntılar var. Gördüğümüz kadarıyla bu da büyük zevk veriyor şu an bana. Bu arada Driving Force GT diyecektim. Yine şaşırdım eski direksiyonumu. G29'un gelmesine bir gün kaldı ya da 2 gün pardon. Yarın sanırım kargoya veriliyor. Cuma günü elimde olacaktır ki bu da Cuma akşamki yayında G29 ile birlikte yayın yapacağız bir aksilik olmazsa. Shifter'ımız da var. Burada simülasyonu tam manasıyla simüle etmek için elimizden geleni yapacağız. İlerleyen süreçte daha farklı düşüncelerde girdiğimi belirtmek isterim. Tır kullanırken ya da işte otobüs kullanırken bir takım kontrolleri ekranlardan, o tablet tarzı ekranlardan yapmak isterim. Aynı Stream Deck'ler gibi. Bakalım. İlerleyen süreçte onları da düşüneceğiz. Bu arada oldukça videolarımı fazlaca izleyen arkadaş olduğunu son dönemde görüyorum. Bu arkadaşlar neden abone olmuyor o konuda hiçbir fikrim yok. Bayağı da uzun süreç izlediğinizin de farkındayım. Umarım kanalımıza abone olup destek olursunuz. Sizden bir beklenti içerisinde değilim. Ama abone olup büyümemiz beni mutlu edecektir. Bu motive edici durumla beraber daha seri şekilde, daha keyifli şekilde daha doğrusu videoları çekmeye devam edeceğim. Bu şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada her akşam yayın yapmaya çalışıyorum gerçekten, o da var. Malum iş yorgunluğu sebebiyle gündüz çalışıyor olmamdan kaynaklı akşam evde bulunuyorum. Her akşam saat 9 civarında yayın açmaya çalışıyorum şu anda. Açamasam da YouTube'da Kaptan Kört kanalında her gün saat 17 civarında videolar paylaşılacak. Bir aksilik olmadığı takdirde. Evet, yine burada bir takım olaylar olmuş. Rögar kapağının orada işini onu anlayamadım. Ama yine de bir takım görseller gösteriyor önümüze. Bu da güzel. Bu arada yollar çok keyifli ya. Trabzon'da yaşayan arkadaşlar varsa, ki vardır eminim. Bu arada Azerbaycan'dan izleyen arkadaşlarımız da var. Ben altyazılar ekliyorum onlar için ve başlıklarda da bu yönde değişiklikler yapıyorum. Azerbaycan yani Azerice dil olarak da altyazılarım mevcut ki başlıklar ve açıklamada da aynı şekilde ekleme yapmış durumdayım. Azerbaycan'dan bizi izleyip takip eden arkadaşlarıma da kardeşlerime de selam olsun diyorum buradan. Gerçekten bizi mutlu ediyorsunuz. Özellikle bu arada Azerbaycan'daki kardeşlerimi de eklemeyi ihmal etmedim. Bunu düşündüm. Son dönemdeki durumlara da
bakacak olursak bir birlik beraberlik içinde olmamız en doğrusu olacaktır. Yine bir tıra dokunmuş oldum. An itibariyle çenem düştü herhalde. Velhasıl umarım altyazılarda bir sıkıntı yoktur bu arada, bilmiyorum. Ama sonuçta benim Türkçe konuşmamı Azerbaycan'daki vatandaşlarımız da anlıyordur. Zaten hepimiz Türkçe konuşuyor oluyoruz. Çok da farklılıklar yok. Ki ben onları anlayabiliyorsam onlar da beni anlıyorlardır diye tahmin ediyorum. Ama böyle bir eklenti yapmış da durumdayım, dediğim gibi. Altyazılarda bu durum var ki farklı dillerde ekliyorum şu anda. Daha ulusal bir video paylaşımı sağlamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şu anda yayında bu arada 5 kişiyiz benim gördüğüm kadarıyla. 5 kişiye de selam olsun. Sesleri çıkmıyor ama. Abo, ne oldu ya? Arkadaşlar. Haritasal bir sıkıntım var. Counter çalışıyor. Şeytan diyorum, otobüs. Bir dakika. Burada görünmeyen bir gizli duvar mı var? Bana mı öyle geldi? Allah Allah. Bir de şu yandan girmeyi deneyelim. Evet, arkamızda şu an dorse olmasa da dorse var gibi sayıyor bu oyun. Bakalım buradan bizi sokacak mı? Hayır. Ha, şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ben olayı anladım. Sıkıntımız şu. Bu otobüs bu tünel için çok yüksek. Farklı bir güzergah deneyeceğiz. Bu kadar yol geldik. Ama geride döneceğiz. Yapacak bir şey yok. Trabzon üzerinden çıktık. Bayburt'tan gitmem gerekiyordu. Ama olmadı. Şimdi Artvin tarafından gideceğim. O yüzden ne yapalım? Buradan geri dönüp yukarı tırmanalım. Yolun uzaması yönünde yapacağımız bir şey yok. Tabi yapan arkadaş Türk olmadığı için büyük ihtimalle bunu çok da kale aldığını sanmıyorum. Ben ne diyorum, nasıl çarptık? İşte bu tür kamyon kazaları, tır kazaları da bu şekilde oluyormuş. Onu da deneyimlemiş olduk hep beraber. Genelde kamyonların damperleri açık kaldığında biliyorsunuz ki üst geçitlere çarpıp bir takım kazalar oluyor. Dikkat etmekte fayda var. İşte bu yüksekliklerde sıkıntı. Bu pek şey değil yani, benim anladığım bu otobüs. Ben mouse'la kullanıyor olmam çok kötü. Ya tabii ki klavyeden daha iyi. Bu arada çok yakışıklı bir otobüs. Ama tabii ki de bir direksiyon seti değil. Şu 5 kişi duruyor mu hala, çok merak ettim. Bir bakacağım. An itibariyle 5 kişi şu anda yayında. Herhalde dilleri yok ya da yazamıyorlar, bilmiyorum. Ya da şu anda bizi yayın platformu kandırıyor. Neden geri döndünüz? Evet. Neden geri döndük? Çünkü otobüs çok yüksek. Bu az önce geçeceğimiz tünelin boyuyla, aleykümselam kardeşim. Bu otobüsün boyunu, yüksekliğini görüyorsun. Yükseklik kurtarmadı. Yani o yapılan haritadaki tünel boyu birazcık alçak kaldı. Şimdi mecburen Artvin üzerinden sıfır kamerasıyla ileri gittiğine doğru o ışınlanma yapabilirdim ama biraz gerçekçiliği bozmak istemedim ya, o yüzden. Bir sıkıntı yaşamış da geri dönmüş gibi varsayalım kendimize. Sıkıntı yok, maksat sohbet muhabbet kardeşim. Bir de şöyle bir şey var, biliyorsun bu haritada daha önceki yayınlarda, gerçi sen var mıydın bilmiyorum. İzlemiş olabilirsin, olamayabilirsin. Arada atma yapıyor. Onu da göze almak istemedim işin gerçeği. Bu yollarda çok güzel. Zaten buraya inerken tırmanmayı düşünüyordum. Şimdi de manayla tırmanmış olduk. YouTube'da Kaptan Kör kanalında var. Diğer yayınlarda. Orada askerlik anılarını da anlatıyorum. İlgilen olursa sohbet, muhabbet, çayınızı, çorbanızı alıp dinleyebilirsiniz. Ya da izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz de. Bayağı radyocu kafasına girdim ya. Oo. Hiç alışamadım buna ya. Bu araç çok garip geliyor bana.
Bak aslında şeyden de uzağız. Çarpmaması lazım ama bu modda sanırım bir sorun var ya. Benim anladığım. Yapacak bir şey yok. Az evvel bu arada ETS 2'ye 1.51'den 1.52'ye geçiş oldu. Güncelleme geldi. Tam ben oyunu açarken geldi bir anda. Oyun bir kapandı, dolandı, ne oluyor, yine mi atıyoruz? Sonra baktım ki Steam güncelleme yapıyor. Belki de yine sıkıntı oldu, bilmiyorum. Ama bu mod 1.51 olmasına rağmen yine bir sıkıntı çıkarmadı. Bak bu tarz sıkıntılar var. Bakmadan sola çat diye çarpıyorlar şu anda. Mesela o da bir sıkıntı. Bak şimdi. Neredeyse çarpıyordu. Bak bu tünellerde sıkıntı yok. Zigana tüneli meşhur. Bakıyorum şu an yayında kaç kişiyiz? 4 kişiyiz. Bir kişi gitmiş. Ben gazladıkça o da gazlıyor. Çek bakalım bir. Sana bir sol çekelim ya. Çok keyifli yol var yalnız. Ya bu yollar birebir benziyor mu bilmiyorum. Benim bulunduğum şehirde kısmen benzetmişlerdi. Bu Zigana Tüneli'ne çıkan yolla Trabzon'da oturan arkadaşlar varsa izleyen bizi aydınlatsınlar. Yorumlarda buluşalım. Ya da sohbette, şu an sanmıyorum ama Trabzon'da olan biri var mı? O Karadeniz'de oturan bir arkadaş varsa ya da bizi aydınlatırsa mutlu olurum. Çünkü merak ettim, gayet de güzelmiş. Şu tarafa yolum düşerse eğer bu yolu gezmek isterim araçla. Bayağı keyifli çünkü. Bu arada araç fanus gibi gördüğünüz üzere. Dışarıda eksi 22 derece bir sıcaklık var an itibariyle, saat 5.23. Dijital olarak bunu da göstermesi güzel. Evet. Son dakikada kurtardım. Mouse kaydı çünkü. Ya da mouse'a biraz adapte olmak sıkıntı. Biraz ondan kaynaklı. Devam edelim. Evet, Maçka Tüneli. Bayağı Türkiye turu. Bu arada arkadaşlar ETS2'de Türkiye turuna devam edeceğiz. Bildiğiniz. Oo. Nasıl topladık ama. Çok iyi kaydı yalnız bak. Bayağı direksiyon boşa çıktı az evvel. Güzel. Retardansız çok iyi ya. Türkiye turu yapacağım bu arada, dediğim gibi. Farklı farklı modlarla her yayında devam etmek istiyorum. Şöyle aradan bir sıyrılalım. Yürüsene kardeşim ya. Allah Allah. Şunu kapatayım bari, kafa yapıyor. Yürüsene kardeşim. Senin keyfini mi bekleyeceğiz ya? Şöyle bir aradan geçeyim. Yapacak bir şey yok. Evet. Devam. Bu arada yol bayağı uzamış. Uzamış olmasında da herhangi bir sakınca görmüyorum şu anda. Gayet şu an keyif alarak devam ettiğim bir yayın. Önemli olarak arkadaşlar, bir işi yaparken ne kadar keyif aldığınız. Çünkü keyif almadan bir şey yapıyorsanız karşı tarafa yansıttığınız hiçbir şey olmayacak. Bu kadar basit. Daha yolun başında bir kanal olarak, bir yayın kanalı olarak şeyim bu. Prensibim budur yani.
keyif almıyorsam kapatırım yani, direkt. Bu kadar basit. Zaten keyif almadığım bir içerikten de ben de size güzel bir içerik ya da herhangi bir yayın oluşturamam zaten. Siz de mutlu olamazsınız. Hiçbir anlamı kalmaz. Bu arada tekrardan Trabzon'a giriş yaptık. Birazdan Artvin üzerinden geçiş yapacağız. Trabzon'a ufaktan giriş yapıyoruz şu anda. Trabzon içinde ne gibi benzerlikler var bilmiyorum. Eğer Trabzon'dan dediğim gibi izleyen arkadaşlarımız olursa tekrar bu 3. anons herhalde. Şehir içindeki benzerlikleri de bizlere aktarırlarsa, bizi aydınlatırlarsa bu yönde mutlu olurum. Bu otomatik fren sistemi de otoboka dörtlü yakıp fren yapıyor kendi çapında. Karlı havada çok da sıkıntı. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Hiçbir şey yapmadım. Kendi fren yaptı. Sırf özellikle bir kere daha denemek için yaptım bunu. Evet, yayından itibariyle 3 kişi mevcut. Görüyorum. Dinleyen arkadaşlara buradan çok çok selamlar. Bu arada genel itibariyle az önce beyan etmiştim ama yerde kesildim, bilmiyorum. Başka bir konuya mı daldım konuşurken, yoksa bir sıkıntı mı oldu? YouTube'daki Kaptan Kirk kanalında askerlik anılarıyla birlikte yaptığım seferler mevcut. Bu seferleri de girip izleyebilirsiniz ki ben de bu askerlik anılarından farklı bir konuyu bu gecede anlatacağım. Şöyle ufak bir geçmişe gidip düşünme yapmam lazım sadece. Hatırlayabildiğim. Evet, buradan Yemre yolundan devam ediyorum. Askerde bayağı ilginç şeyler yaşadım. 6 aylık askerlik sürecinde bir ömre bedelcesine, yani 6 aylık süreç inanın ki bir sene gibi, 1,5 sene gibi geliyor. İnsan kendini öyle adapte ediyor. Bundan emin olabilirsiniz. Yani eğer bir yıla gitmiş olsaydın kendini bir yıla şartlandırdın. Ama 6 aya gittiğin zaman 6 aya göre şartlandırıyorsun. Kendini ona adapte ediyorsun. O yüzden 6 ayda uzun geliyor, emin olun. Yani bir aya bedelliye gitmiş olsanız ona da uzun gelecektir. Son haftası geçmek bilmez. Öyle söyleyeyim size. Askerde pek çok deneyim yaşadım bu arada yani. Asker tam bir survivor arkadaşlar. Hayatta kalma. Kendi çabanızla. Askerde akıllıysanız hayatta kalırsınız. Değilseniz çok sıkıntı. Kafanızı kullanmanızda fayda var. Kimseye de kendinizi ezdirmeyin arkadaşlar bu arada. Bu kimseden kastım komutanlarınız değil tabi. Komutanlar sizi ezler demiyorum. Onu demiyorum. Saygısızlık yapmayın. Saygınızda kusur etmeyin. Benden size altın değerinde tavsiye eder. İşten kaytarmak hiç hoş değildir. Askerde eğer bir işten kaytarırsanız çok daha ağır bir işte cezalandırılırsınız. %89 ihtimalle. Kalan %11 ihtimalle eğer fark edilmezse herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu yüzde dilimine nereden ulaştın dersen an itibariyle kafamdan yaptığım bir hesap ve tecrübeye dayanıyor. Çünkü genel itibariyle yakalanacaksınız. Çünkü askerde göze batmayacak dediğiniz şey bile göze batıyor. Ha, bu konuda çok filozof tarzı bir arkadaşımız varsa, ben bu işlerde çok ustayım, hiçbir şekilde fark edilmiyor diyen bir arkadaş varsa onu bilemem. Şimdi Rize üstünden geçiyoruz. Rize Otogar gördüğünüz üzere sağ tarafımızda. Evet, ne yazıyor? Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Evet. Tam da askerlik sohbeti muhabbeti üzerine bunun olması da çok manidar. Yola öyle mi çıkılır kardeşim? Sağa da dönsem bir insan bakar değil mi? Manyak. Mercedes Marco Polo marka otobüsümüzle devam ediyoruz ki bu G5 modeli olması lazım. Bunun G6'sı var. Yanlış görmediysem. Çok hakim olduğum bir marka model değil bu arada. Ama esneyişiyle ve
retarder sesiyle oldukça kaliteli olduğunu hissediyorum. Bu arada havadaki kar yağışı neticesiyle 0 derecelik bir hava durumu gösteriyor şu anda. Ki bu dış ısı herhalde benim anladığım. Dış ısı, evet, demin de bir dereceyi -22 veriyordu. Evet, araç arıza yaptı, bakalım. Şu an çalıştı, devam. Evet, bir takım çarpışmalar ve sürtünmeler neticesinde az evvel bir takım sıkıntılar yaşadık. Devam edelim. Bayağı puslu bir hava beraberinde yolculuğumuza devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere. Bu oyunda herhangi bir yolcu modu göremedim. O yüzden yolcuları da ekleyemedim arkadaşlar. Herhangi bir yolcu yok maalesef. Evet. Askerlikle alakalı başımızdan geçen bir şeyleri anlatabiliriz şu anda. Sohbeti konuya açık, çünkü oldukça uzun da bir yolumuz var. Bu yolu bir an evvel geçmek maksadıyla sus pus oturmadan devam edebilmek için bir takım konularda sohbet edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi askerlikle alakalı aklıma gelen bir şeyleri anlatabilirim size. Ne anlatabilirim mesela? Şöyle bir kısa bir düşünce turuna çıkayım. Birçok şey yaşadım yani, o yüzden insan toparlayamıyor. Belli de bir süreç geçtiği için. Mesela askerdeyken en çok yaptığım şeylerden bir tanesi günlük tutmaktı arkadaşlar. Benden size tavsiye. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Çünkü teminden beri söylediğim üzere aklıma anlık bir şey gelmemesi. Bayağı bir konuda anlattığım için size aynı şeyleri tekrar etmemek açısından. Ya ben orada günlük olarak bir ajandam vardı. Onu götürmüştüm. Günlük olarak her gün hemen hemen not aldım. Her gün alamadım, son dönemde usta birliğinde bayağı bir yoğun olduğum, işlerimin yoğun ve sık olduğu zamanlarda haftalık da olsa 2-3 günde bir de olsa not almaya devam etmiştim. Bu arada oldukça kar yağışı ve kar var yolda, gördüğünüz üzere. Günlük olarak belirttim. Yaşadığım o günkü durumu, o anki duygu halimi aktarmaya çalışıyorum sizlere. Onları da kendim not alarak kalem ve kağıda döktüm. O kısacık 6 aylık askerlik sürecinin bana ne kadar uzun geldiğini ve en zor kısımlardan bir tanesi de mesela benim için bayramdı. İlk gittiğimde evet, Kurban Bayramı'na denk gelmişti. Sadece bir bayramı ben askerdeyken ailemden uzak olarak geçirdim. Tabii ki abilerimiz, bu yönde amcalarımız, babalarımız çok çok daha uzun süreçler yaptığı için, uzunca bir süreç evlerine gelmedikleri için birkaç tane birden bayramı orada geçirmişlerdir. Bunun o anki duygu durumu ve ruh halini en iyi onlar bilir. Fakat ben de bir bayramı orada geçirmiş olarak bunun sıkıntısını yaşadığımı sizlere söyleyeyim. Gerçekten buruk bir gün olmuştu. Hiç unutmuyorum. Tabur komutanımız gelmişti. Tabur komutanımız geldiğinde sabahtan işte orada bütün askerler toplanıp piştimadan sonra bayramlaşma oldu. Bayramlaşma, hepimiz birbirimize tokalaşmadık. Komutanımız anlattı, biz dinledik. Sağ ol, bayramımızı kutladı. Daha sonrasında herkes koğuşlara dağıldı. Malum resmi tatil olmasından mütevellit. Ama herkesin yüzünde o buruk hissiyatı görmek de acayipti. Kendimde de aynı şekilde. İlk defa ailesinden uzakta bir bayram geçiren bir insan için oldukça zor bir durum. Buna gittiğiniz yerden gelirse anlayacaksınız çok iyi. Bende şöyle bir şey de vardı arkadaşlar. Ben usta birliğini Kıbrıs'ta yaptığım için bir gurbet hissiyatı da oluştu bende ve ilk gittiğim andan itibaren. Çünkü bilmediğin bir toprak, Türkiye kara toprak parçasının dışındasın. Ne kadar bizim kendi memleketimiz dahi de olsa insan kendini bir buruk hissediyor, bir uzaklık var, bir deniz aşırı uzaklığımız var. Yani bir arabaya binip kendi evine dönemeyeceğin bir noktadasın.
Ve korona dönemi olmasından kaynaklı olarak biz çarşıya da çıkamadık. Yani çarşı iznimiz olmadı gibi bir şey. Birkaç kere banka işleri ve ihtiyaçlar için komutanlarımız sağ olsunlar çıkarmışlardı. Onunla alakalı olarak birkaç kez çıktım ama onun dışında usta birliğimin büyük çoğunluğu kışta içerisinde geçti. Yani size bir nasıl diyeyim, ufak böyle bir çapta anlatmak gerekirse bir mahalle diyemeyeceğim de yani mahalle büyüklüğünde bir ortamda yaşadığınızı sürekli düşünün. Ama o mahallede sadece 5-6 bina ya da bilemedin 10 binanın olduğunu, öyle bir boşluk içerisinde, yani bir köy gibi bir noktadasınız ama köyden daha seyrek bir yerdesiniz. Sürekli emir altından çıkmadan yaşadığınızı düşünün. Bu arada Artvin'deyiz an itibariyle arkadaşlar. Bu şekilde bir askerlik hayatım geçti. Bu arada oradayken askerlik maaşımız da yatmıştı. Az önce belirttiğim banka işi de ondan kaynaklı oldu. Bugünün parasıyla ne kadardı? 200 küsür müydü, 300 lira mıydı bilmiyorum ama o zaman asgari ücret bile 2000 lira civarıydı herhalde. Ya da 1500 lira civarıydı. Şu anın parasıyla bir hükmü yok gibi gelse de bugünün şartlarıyla herhalde 3000 liraya tekabül edecek bir para. O şartlarda idare edebilecek bir şeydi. Ek bir gelirdi bizim için. Ben o parayı zaten kullanmadım. Askerden döndükten sonra kullanmıştım. Kendi hesabımdan kullanmış oldum sürekli. O da aylık olarak yattı bize. Bu arada süper manzaralar eşliğinde yine gidiyoruz. Kulaklık birazcık benim kulağımdan kaymaya başladı sanki ya. Normalde böyle bir şey olmaz ama. Herhalde fazla konuşmuş olmamın sebebiyle bu titreşim ve rezonanstan kaynaklı olarak o da ufaktan aşağı doğru kayıyor. Şu anda yolumuzun 800 kilometrelik bir kısmı daha mevcut. Belki bu bölümü YouTube'a iki parça olarak da atabilirim. Ama bakacağız duruma göre. Çok bir uzun süreçte olursa onu düşünürüm. Bu arada bu araç çift dingil. Gördüğünüz gibi ön taraf 4 teker birden sağa veya sola dönebiliyor ki arka tekerlekler de buna uygun olarak dönüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim, bakın gördüğünüz gibi manevra yapıyor. Bu otobüsün tur açısı, dönüş açısı çoğu otobüsten daha iyidir. Ve burada bir Mercedes teknolojisi görüyoruz. Büyük ihtimalle ondan adapte olamayıp bazen arkasını vuruyor olabilirim. Evet, bayağı zaman tekerleklerin kaydını da hissediyorum dönüşlerde. Yani şu an mouse'la bile olsam direksiyonu sağa sola döndürdüğümde herhangi bir hareket olmuyor. Motora bulabileceğim Discord varım. Şu an Discord zaten kullanılmıyor arkadaşım ama ben ETS 2 moddan indirdim. Öyle söyleyeyim, Google'a yazdığın zaman çıkıyor. Siteyi biliyor musun bilmiyorum. Oradan bir takım modlar indirebilirsin. Bayağı mod var bu arada orada da. Orijinal modlar. Yüksek kaliteli yani. Gördüğünüz üzere. Bu arada bu araç stop mu etti? Yok. Çıkamıyor. Serdar Özkan 55. Samsunlu musun arkadaşım? Dur bakayım. Hay Allah. Otomatik diferansiyel kilidi devrede, bak çıkamadığı için bakıyorum ETS it mi? Bir saniye kardeşim, ben hemen senin için bakayım. Benim için zahmet edecek bir durum değil bu. Hemen sana net olarak adresini vereceğim. Ben ETS 2 1.51 modlar olarak yazdım bu arada. Evet, ETS 2.it olarak geçiyor. ETS 2 mods diye bir başlığı var. Doğru. Aynen LT mi IT mi öyle bir şey. Aynen LT'miş. Bu siteden indirebilirsin. Evet, otomatik diferansiyel kilidimiz çalıştı, yoksa biz burayı zor çıkardık ha. Şöyle sollu mu çıksak? Yok ya, başlığı değiştireceğim.
Marco Polo ile Artvin'de zorlu yollar ya da Türkiye haritası zorlu yollar olarak. Bak arkadaki tekerleğin manevrasını görebiliyorsun. Güzel bir mod yapmış arkadaşlar bu arada. Onu söyleyeyim. Burada benim orada tekerlek hareketlerim var. Bana mı öyle gelecektim? Evet, bana öyle geliyormuş. Bu harita üzerinde bunlar mevcut. Şu anda yayında yine 5 kişiyiz. 5 kişilik bir sessizlik içerisindeyiz. Sadece Asfalya ve Serdar Özkan yazmış şu ana kadar. O siteden indirmesi de bayağı kolay bu arada. Bu arada oyuncuyuz biz. .com var galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Dayıcım bir saniye bekle ya. Yavaş bak buradan inerken taklaya gelmeyin ha. Oğlum üstüme kırma lan. Zaten zor çıkıyoruz. Şurayı bir kurtarsak. Bu arada diferansiyel kilidi olmasaymış hayata çıkmazmış bu araç buraya. Ha, bu kar modu da öyle sadece sırf gösteriş değil arkadaşlar bu arada. Harbiden çok güzel yapmışlar. Onu beğendim yani. Ya burayı normal şartlarda kar yağışı olması çok rahat çıkarız. Ama kar yağışı olmasından kaynaklı olarak çıkamıyoruz. Bayağı inip zincir mi taksak ne yapsak? Bu arada yayında 6 kişi var. Gelen arkadaşlar hoş gelmişler. Herkese selamlar. Orada olanlar bir el sallasın ya yayına. Öldünüz mü yaşıyor musunuz arkadaşlar? 6 kişi gösteriyor yayın. Yani yayını açıp telefonu ya da işte bilgisayarı bir tarafa atıp televizyon izlemeye mi gidiyorsunuz diye düşünmüyor değilim bazen. Yoksa bu kick bizi mi kandırıyor? Bu arada bu araçta sanki SCP tarzı bir şey varmışçasına. Evet, bu arada gerçekten zorla çıkıyor şu an. Ay, resmen itiyor. Geniş mi alsam ya? Aa, geri saldı. Çok iyi lan. Oğlum bu arabaya bir şeyler mi oldu ya? Heh, devam. Bu arada hararet var mı orada? Yok ya. Dorse hasarı %3. Aslında Dorse diye bir şey yok ama. Hadi bakalım. Daha şöyle biraz dışarıdan alalım. Abi şuraya bir tuz atın ya. Gözünüzü seveyim. Bak orada kar küreme araçları var ama bir cece yaramıyorlar. Tekerlekler yakalasın. Gideceğiz. Hadi koçum. Hadi evladım. Hadi koçum. Öyle bir gösteriyor ki sanki şu an dışarı taşmışız yani. Lan dur. Merhaba. Halil Pro. Halil hoş geldin. Dayı. Lan oğlum başka yer mi yok? Aynalarımız çarpıştı ya. Sana da düt düt. Adam bayır çıkıyor geldin orada önüne çıktın adamın bir de artistik yapıyorsun. Sana da düt düt lan. Şekil şukul yapıyorsun. Abi de bak hanımefendi kullanıyor arkadaşlar. Düşük hava basınç patlayacağız yakındır.
Biraz havayı doldurmamız lazım. Hala geri kayıyor. Evet, devam. Hadi koçum. İyi ki çift diferansiyel yani. Yoksa hayatta çıkmazmış burayı bu. Otobüs modu nedir dayı? Marco Polo. Mercedes Marco Polo. TS2 IT, bak yukarıda Serdar Özkan yazmış ya. LT IT diyorum, LT. Google'a yazdığın zaman çıkıyor. ETS2 151 modlarda yazarsan çıkacak. En üstte çıkan ETS2 mods yazan. Bak, anahtar bile sallanıyor. Adamlar o detayı bile düşünmüş yani. Hadi oğlum. Çıkacak bu. Hadi aslanım. Lan resmen kafa kaldırdı ha. G5 modu olması lazım Halil. C6 değil de. Burada iki tane mod var. Şurayı bir çıkacak. Kurtaracağız yukarıda. Arkamızda trafik olmuş arkaya doğru. Çok iyi ya. Steam Arc kodu. Serdar'a demiş. Evet, bu arada biraz hızlandık diyecektim. Yine nazar değdi. Serdar'la aranızda halledin Halil. Yok dayı, sana dedim. Bana mı dedin? Oğlum Serkan'a Serkan diyorum. Serdar'ı yanıtlamışsın sen. Steam'de arkadaş bu arada kabul etmiyorum Halil. Kendi arkadaşım dahi yok. Şu anlık bu şekilde devam edeceğiz kardeşim. Hadi oğlum. Odunu at abi. Bir saniye kardeşim. Atayım, tamam. Seni mi kıracağım ya? Bir dakika bekle. Hatta ben sana direkt link atayım mı? Bekle. Bak, bu sayfayı da atayım hatta, bir saniye. Bu sayfa üzerinde bak, şimdi ben kendimi de sildirdim. Çünkü neden? Bunları kapatmıştık, bir saniye. Ah, ha, yukarı aldı ya pin verince, değil mi? Görebiliyor musun şu an en üstte? Halil. Lan, benim attığım mesajı silmek ne demek ya? Aynen, bak o sayfa üzerinde zaten en üstte Adıyaman Ünal diye bir otobüs var. Aşağı doğru indiğin zaman Marco Polo'lar var. Bak, Marco Polo G7 var. Aşağı doğru indiğinde bir de G6 var. Bir de aşağıda Paradiso G6 var. 1550 diyor, 8 çarpı 2. Temsa Maraton mu? Bir dakika. Yok, bak işte o en baştaki. Aşağı doğru indir sayfayı. En altta benim dediğim mod. O birinci sayfa zaten. Burada 303 sayfa mod var. En alta indir. En altta Marco Polo Paradiso G6 var. Onu indirebilirsin. Onun üstünde G6'nın bakayım. G7 var bir de. O da iyi. Aynen. Rica ederim kardeşim. Ne demek? Hah, bak şuradan çıktık hele ya. Halil uğurlu geldin lan. Hele be. Oğlum, teminden beri şu virajda tırmalıyoruz ya. Onu nereden alacaksın Halil? Tek tek söyleyin hepsini, bir dakika. Onu da göndereyim sana. Nerede? Şu olması lazım. Evet, o da modindir.com.tr üzerinden. Oradan indirmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım bir. Burada kar modu olarak benim önüme çıktı o geçen gün. Dayı. Bakayım şöyle bak. Kar modu. Evet, karlı kış modu diye şu var. Bunu da atalım sana. Bunu da pin yapıyorum şimdi. Aynen bak.
Bunu da pinledim yukarı. Sabitledim yani. En üstten. Ona da bakabilirsin. Neyse hızlandık ya. Evet, otomatik diferansiyel kilidi an itibariyle kapatıldı. Çok da güzel. Nerelisiniz? Tekirdağlıyım kardeşim ben. Sizden nereden katılıyorsunuz yayınlara? Evet, 1.51 Halil. Ey Allah'ım ya. Aynen. Bu akşam 1.52'ye geçiş yaptı ETS. Ben girmeden önce bir güncelleme geldi ufak. Birkaç yüz megabayt hatırlamıyorum. 300 müydü ne kadardı? Hop. Çok kayıyor lan. Heh. Neyse. Sohbeti okurken. Dediğim gibi 1.52 geldi ama 1.51'ler de çalışıyor bu arada. Sürüm değiştirmenize gerek yok. Ama şu an hiç hız kaldırmıyor burası. Normalde karlı modda ben bayağı hızlı gidiyordum. Şu an şaşırtıcı derecede kayıyor araç. Çok gerçekçi yapmışlar ya kış modunu. Ha, ben daha önceden ETS'de kış modu ya da kar modunu çokça denedim. Bu kadar gerçekçi olan bir mod ilk defa görüyorum. Sanki oyunun içine entegre bayağı kendileri yapmışlar kadar iyi yani. Yapımcısı kim bu arada, bakmadım ona ya. Bakmam lazım. O zaten son attığım site, üstte sabitlediğim linkte, orada da güzel modlar var bu arada arkadaşlar. Oradan da faydalanabilirsiniz. Yerli, bizim kendi sitemiz. Ama çokça fazla yönlendirme yapıyor, bilginiz olsun. Reklam var baya. Abi sıkıntı yok yani, modlarda herhangi bir sıkıntıya rastlamadım. Bir virüs de tespit etmedim şu ana kadar. Yani gönül rahatlığında kullanabilirsiniz. Bu araç da rahat durmuyor ha. Bak 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 nasıl kayıyor araba. Bu arada yayında 11 kişi olmuş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese selamlar. Nerelerden katılıyorsunuz bilmiyorum. Kaçak mazot 44 temin görüşmüştük seninle arkadaş. Nerelisin diye sormuştu. Ben Tekirdağlıyım arkadaşlar bu arada. Trakyalıyım yani. Sizden nerelerdensiniz? Sohbette buluşalım. Az ileriden sağa veriyor. Bu yolun devamı nereye gidiyormuş ya? Ha, Kars'a gidiyor. Bizim neden arabanın kaydığı belli oldu arkadaşlar bu arada. Zaten bundan ilerisi gördüğünüz gibi Gürcistan herhalde. Batumi var. Bakü var, Azerbaycan var. İyi, bayağı bir haritada geniş yapılmış yani. Neredeyse Kars üstünden gidesim geldi ya. Şuradan dolaşıp şöyle Van'dan. Neyse, bir Erzurum, Bingöl. O taraftan inelim ya. Halil yine kayboldu. Baraj şartlarına uyum sağladı. Orada mısın Halil? Kar modunu buldun, yine kayboldun. Kendin oynamaya gittin değil mi Halil? En orijinal takipçim Halil ya. Çok iyi ya. Vallahi Türkiye haritası çok başarılı olmuş. Bir de kar modu eklendiği zaman perfect yani. Perfect. Hatta awesome. Bu kadar iyi yani. Oğlum teminden beri tırmalattırıyorsun bizi. Şimdi 60'a yukarı çıkıyorsun. Gaz kesmek de istemiyorum. Kayıyor ama durursak buraya çıkamayacağız. Bu arada
Uzuna kısaya şu an pek gerek yok. Sadece şeyi yakalım. Parkları yakalım yeterli. Ya da sadece kısayı yakayım. Bu arada çok sürat yapmıyor ama çok kuvvetli bir motoru var arkadaşlar bu aracın. Şu anda Şanlıurfa Otogar o tarafa doğru gidiyoruz. Ve 699 kilometre yolumuz var. Burada çok keskin bir viraj var. Yapımcılar çok güzel yapmışlar. Gerçekten ulaşabileceğimiz biri var mı bilmiyorum ama buradan ulaşan varsa eğer şahsen stop etti bu değil mi? Aynen, ben diyorum niye gitmiyor. Gerçekten ellerine sağlık. Çok güzel emek harcanarak yapılmış bir harita. Şu modda sıkıntı şu sadece. Motor sesi yok gibi bir şey yani bilmiyorum. Farklı motorlar da seçtim bu arada şeyden, yapılandırıcıdan. Ama motor sesi yok. Retarder sesi geliyor. Motor sesi çok az bak. Yani motor sesi mi? Bu da değil yani retarder. Şanzıman sesi gibi bir ses var. Başka bir ses şu an duyamıyorum. Böyle bizim o Travego'lar, Turismo'lar gibi böyle görül görül bir şey yok. Diğer bölümlerde onları kullandım. Bunlar da çok güzeldi yani. Bu da güzel ama bu arada onu da sevdim. Yayınımız ne kadar süreç olmuş? 51 dakikadır yayınımız devam ediyor. Oo. Oo. Abi burası abi işte Logitech G29 ya Trustmaster olacak. Trustmaster mı artık nasıl söyleniyor? Onunla gideceksin abi burada. Atacaksın 3'e. 4 de değil yani. Bakmış an otomatik. Neyse cuma günü arkadaşlar G29'a kavuşuyoruz inşallah. Ben onu bekliyorum şu anda. Shifter'ı da aldım. Cuma akşamı G29'da oyuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu rampaları G29'da bir test edeceğim. Bakalım direksiyonu harbiden bu kaydığı yerlerde boş hissiyat yapacak mı? Gerçek araç kullandığımızda olduğu gibi. Bakalım. O hissiyatı vermesi lazım. Şu an ben mouse'la bile hissediyorsam. Öndeki dayı bayağı yer duruyor bu arada. Ha. Koskoca bir kütle. İkinci el mi alacaksın kardeşim? İyi. Fiyatlarına iyi bak ha. Hepsi burada da kaç paraydı geçen gün? 14'e mi ne aldım ya? Kendi satıyor zaten. Sıfırını aldım bu arada. İyi araştır. Yani yakın bir rakam vereceksen değmez o yüzden diyorum. Çünkü onun içindeki motorların dişleri falan eğer bir sıkıntısı varsa yarın öbür gün başın ağrır. İyice bir araştır alırken. Ya uzaktan alıyorsan da sıkıntı. Şimdi kayışlı tip bir direksiyon değil o. Onun içinde dişliler var. Feedback için. Dişlilerde bir sıkıntı olursa sorun olur. Çatır çutur sesler yapar yani. Kullanabilirsin ama G29'da iyi olur yani. Tam simülasyon için birebir. Bu Forza Horizon'da olur. Assetto Corsa'da olur. Bu tarz oyunlar için uygun. 4 Rally'de olur. Ben onları da çekeceğim bu arada ya. 4 Rally falan. Daha önceden Driving Force GT vardı. Onunla rally oynuyordum. Bayağı zevkliydi yani. Feedback verdiği zaman zevkli oluyor zaten. O
neredeyse yerdeki çakıl taşlarını bile hissediyorsun yoldaki. Yani rally gibi oyunlarda bence 900 derece kullanmamak lazım. Onu Logitech'in kendi program uygulaması üzerinden derecesini kısabiliyorsun. Yani 900 değil de misal veriyorum 500 derece yap ya da 450 derece yap ki dönmen kolay olsun. Böyle drift yapıyorsan kesinlikle zaten düşük açılı bir direksiyonun olması lazım. Zaten profesyonel drift araçlarına dikkat ederseniz hep şeydir, düşük açılıdır yani. Yarım tur döndürdüğün zaman arabanın direksiyonu tam tur dönmüş kadar dönüyor. Yani normal araçlar gibi değil arkadaşlar. O öyle bir şekilde. Halil'e bu arada sözümüz var. Denizli'ye gideceğiz bir araya. Geçen sen kayboldun. Şu an burada mısın onu da bilmiyorum yine. Ben de kapattım yayını gittim zaten. Çok halim de yoktu. Geçen akşam da bir YouTube'dan yayın açtım ama hastalıktan herhalde hiç duramadım yani. Bir yarım saat sonra kapatmak zorunda kaldım. Orada da American Truck Simulator oynamıştım ama bunun kadar keyif almadım ya işin gerçeği. Onda da modlar yaparsak o Arizona'nın zıp zıp yollarında gidebiliriz. Ve Kaliforniya'nın. Road 66 yolu var mesela. Onlardaki meşhur yol. Bilenler bilir. O yolda dümdüzdür böyle. Tam böyle gazlamalık. Orada zevkli olur mesela. Ya bu oyun bir artık tır simülasyonundan çıkıp bayağı her şeye dönüştü. Bu oyunda mesela beklentim nedir yani? Şu da olsa çok iyi olur diyebildiğim şu var. Bir etkileşim olmalı. Yani bu araçtan inebiliyor olmamız mesela. Ne bileyim yolda aniden çivi batıp lastiğin patlaması gibi. Aşınmayla alakalı değil de bir takım şeyler, sıkıntılar. Mesela az evvel çıkamadık. Zincir takabiliyor olmamız lazım. Tamam bunu gidip tek tek elle takacak değiliz ama en azından bir etkileşimle onu takabiliyor olsak mesela güzel olur. İşte o takma sürecinde 1 saat ya da 2 saat sonrasını atsa biz oyun. Belli bir süreç alacağı için. Yani ufak bir animasyon koyabilir. Ya bu kar modunu kendi koyabilir sürekli. Ya bunların olması lazım ya. Biraz daha profesyonelleştirmeleri lazım bu işi. Bu arada sis var herhalde. Bayağı içerisi garip oldu aracın şu anda. ...534 kilometre yolumuz kalmış. Bu da şu an şanzıman 6 ileri. Yani olması gereken bu ya bu arada. Bütün otobüsler otomatik vites olmadığı sürece 6 ileridir arkadaşlar. Çoğu. Çok eski nesilleri hariç tutarak söylüyorum tabi. Ulan nasıl başardın çarpmayı bana ya? Neyse. Hadi oğlum. Tokatlayalım şu arkadaşları. Aslanım benim be. Esneye esneye gidiyor yalnız. Çok da sürat yapamıyoruz şu an ya. Bu arada şehire geldik. Hangi şehir bu? Erzurum. Erzurum'a gelmişiz arkadaşlar. Güzel. Şehir işlerinde yavaşlamak istiyorum çünkü oyundan atma gibi durumlarla sık karşılaşıyorum şehir işlerinde. Ne hikmetse sadece şehir işlerine girerken oluyor bu.
Böyle bir sıkıntı var, aklınızda bulunsun yani. Oynayacak arkadaşlara önemli duyurulur. Bu arada şurada aracı tamir etsek hiç fena olmayacak gibi geldi bana. Şimdi şurada bir tamirat yapalım bu arkadaşa. Servis tavsiyeleri. Hepsi. 804 bin lira. Çekici hasar raporu. Hepsini tamir et. Bunu tamir edecek bir şey kalmamış ki. Şunlar mı var? Ha, değiştir. Tamam, bunu yapmamız lazımmış. Dikkat etmedim. Şuradan bir dönelim. Yine patlatmayalım. Şuradan tekerleklere. Ve arkalar da açı yapıyor. Yoksa zaten bu aracı başka türlü döndüremezsin ya. Çok sıkıntı. Oğlum siz ne biçim durmuşsunuz yine ya. Araç kendine geldi ya. Senin keyfini hiç bekleyemeyeceğiz arkadaş. Kusura bakma. ...500 kilometre yolumuz var. Şimdi Erzurum içinden ufak ufak çıkıyoruz. Volvo galerisi keşfedildi. Güzel. Ufak ufak. Bu arada ne oluyor? Hızlı seyahat rotalarımız da açılıyor. Hala varamadın mı? Varamadık mı? Varamadık ha. 500 kilometre yol. Öte taraftan dolaştık ya. Artvin üzerinden. Daha Erzurum'a yeni geldik. Bakayım şöyle bir. O tünelden gelinek eski hala. Aynen öyle. O çok yol uzattı ya. İyi ama muhabbet ede de gidiyoruz ya. Şimdi Bingöl, Şanlıurfa. Şu araları da geçeceğiz. Bayağı yol var. Ya bir de şöyle bir sıkıntı var. Temin ne oldu? Bu bir bayır nokta vardı. Orada acayip derecede çıkamadı. Araç. Otomatik dingili indirdi falan. Orada bir yarım saat çenteleştik biz ya rahat. Ve yarım saat değilse de 20 dakika garanti var. Halil'in bir mod istediği yer vardı. Mod link istediği yerlerde çıkmaya uğraşıyorduk. Bir dahakine alçak otobüse geçeyim ya. Tünelleri tıra göre yapmışlar tabi. Tasarımcı arkadaşlar olsa şimdi duyuru yapalım şuradan da. Bir düzeltin şuna, bir el atalım diyeceğim ama. Normal şartlarda da acaba o tünelden şeye geçebilirim yani. Bu tarz otobüsler geçebilir mi merak ettim şu an. Geçer ya büyük ihtimalle. Bu otobüs aslında uygun yükseklikte mi? Onu da mod yapımcısına sormak lazım. Baba nasıl kayıyor bak. O şoför Patrick seviye atlamış. En güzeli o ya. Bu garajları dolduracaksın. Alacaksın tırları abi. Vereceksin üstlerine. Para bitmeyecek. Şerit yok, bir şey yok. Göremiyorum ki. Oğlum yine tırmanmaya başladık. İnşallah bir yerlerde kalmayız yukarıda. Bak sürat düşmeye başladı yine. Bak direksiyon yumuşuyor direkt ha. Modu çok güzel yapmışlar. Vallahi şahane.
İyi, tırmanış kadar iniş de var ya. Yollar çok güzel ya. Harbiden keyif veriyor. Ve bu yıllarca ETS2 oynadık ilk çıktığından beri. O ETS2'yi ilk oynadığım yıllarda da yani Avrupa otoyollarından sıkılmıştım gerçekten. Hep aynı dümdüz bas 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 nereye kadar abi ya. Arada şu tadı alamadıktan sonra bir oyundan zevki var o işin. Şimdi ne işin var o zevkin. Ya da zevkin iyice karıştı. O işte ne zevk var yani. Her neyse. O yine çarptık bir yere ya. Arabanın totosu uzun arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Yayında kaç kişiyiz bir bakalım. 4. Oo iyice gitmiş. Kaybolmuşuz ya. Olsun. 4 olsun bizim olsun. Sıkıntı yok. Arkadaşlara da gidip geliyor herhalde. Yayın geziyorsunuz. Normal olarak. İnsan kafa dengi insan arıyor ya. Haklısınız yani. Size de hak veriyorum. Bizim burada abicim sohbet muhabbet var. Argo yok. Argo ile pek işim yok. Ufak tefek tabi maksat muhabbet olsun. London'un arada konuşuyoruz tabi ama bir hakaretimiz olmaz tabi kimseye. Maksat eğlenmek. Abi ama çok güzel yapmışlar ya. Ben uzun zamandan beri Troy'undan zevk almamıştım bu kadar. Ya bunu Troy'unda demeye artık şahit ister ya. Açtı kendini ya. Bizim çocukluğumuzda arkadaşlar ilk Euro Truck Simulator vardı. 2 değil ya bak. 2'den bahsetmiyorum. İlk çıkanı. Ondan önce de Amerikan Truck vardı. O da Amerikan Truck. O da çok acayipti ya. Zevk alıyorduk oynamak. Oynamak çok hoşumuza giderdi onda mesela. Acayip grafikler. Tabii böyle grafikler çok ararsınız. Ama zevkliydi. Çatır çatır oynuyorduk ya. İlk oyunlarla tanışma dönemim 2000'li yıllara dayanır. Yaşım 28-29 az kaldı. Neredeyse 30 olacağız artık ya. İşin o raddesindeyiz. Vice City ile başladık. Half-Life ile başladık. Flatout 2'lerle başladık. Daha o zamanlar Metin 2'lermiş, Knight'larmış bilmemler. Onların hiçbiri yoktu zaten. Daha belki diğer oyunlar da var da şu an aklıma gelmiyor. Bir bakmam lazım yani. Hepsini de oynayıp bitirdik yani Half-Life'tır, Vice City'dir. Pek fazla oyun yoktu. Pek fazla iyi grafik yoktu ama oyunlar zevk veriyordu. Yani sonra kısa süre içinde Vice City'den sonra San Andreas'la tanışmamız oldu. San Andreas'ta çığır atlamış gibi hissettik kendimizi ama şey olarak nasıl diyeyim size grafik olarak bir beklenti karşılayacak bir tarafı yoktu yani o zaman da yoktu ama oynanışı çok çok zevk veren bir oyundu mesela. Vice City'nin grafikleri benim daha çok hoşuma gidiyordu. Çünkü çok da bir fark göremedim yani. Onda da sekizgen tekerlekler vardı. Şeyde de sekizgen tekerlekler vardı araçlarda mesela. O zaman piksel piksel yapılar. Daha sonradan tabi bunlar biraz güzelleştirildi. Ama görevleri falan bizi bizden alıyordu. Mesela Vice City'de en bezdiğim görev kesinlikle helikopter görevi. Ufak RG mi deniyordu? Evet, RC yani. RC helikopter görevi. Benim yaşımda olup da oynamayan yoktur ki o görevi yapmayan da olduğunu sanmıyorum. O dinamitleri taşırken ne sövdük. Çok söyleniyorduk ya. O lezzetleri şimdi alamıyoruz yani ne bileyim. GTA 5 de güzeldi ama onlar başkaydı yani. San Andreas'ta hissettiğimiz o tat. Şimdi GTA 6'nın bekleyişi içerisindeyiz mesela. Bu arada kar durdu arkadaşlar. Benim silecekler otomatikti ama hala niye çalışıyor onu anlamış değilim. Kapatalım. Bayağı da hızlı mod tabanmış ya. Kapattık. Şöyle bir bakayım. Yayın 3 kişiye düşmüş. An itibariyle. Neredesiniz arkadaşlar ya? Herkes sağa sola dağıldı. Zaten saat 10.30'da olmuş.
Bakayım ne kadar? 1 saat 10 dakikadır hemen hemen yayındayız bu arada. Evet Asfalya. Bu arada 357 kilometre kaldı. Bingöl'e giriş yaptık. Bundan sonra zaten Urfa'dayız. Artık bir sonraki yayında da Şanlıurfa'dan ne tarafa gideriz bilmem. Bakarsın Halil'in memlekete doğru gideriz ya. Denizli'ye doğru. Biraz daha ortalara doğru haritada yol alırız. Ha, bütün şehirleri gezmeyi düşünüyorum ya bu arada. Önde yeşil bir Toyota Corolla var. Türkiye'de görmediğim kadar nadir. Bu arabayı o kadar çok beyaz gördüm ki yeşil görünce garipsedim şu an. Oğlum ben ağır taşıtım, benim önümde aniden fren yapmayın ya. Bu arada önce kavşakta dönen hakkıdır ama kabul etmiyorum. Nasıl şu anda Trackers MP'de değiliz. Renault çekici galerisini keşfetmiş bulunuyoruz an itibariyle. Bingöl'ün meşhur bir camii varsa muhakkak ki var herhalde. O caminin önünden geçiyoruz şu anda. Bunun ismi de yazıyor mudur? Merak etmedim değil. Oo, kazık yaptı be. Kazık fren ha. Valla çok iyi. Bakayım. Güzel. Şöyle bir dik oturayım azıcık daha ya. Heh. Hadi bakalım devam. Benim dallar bayağı yukarıdaymış. Onu fark ettim bu arada. Burası neymiş? Okuyamadım ki. Bak şimdi bunlar yine duracak. Bunlar çok güzel duruyormuş ya, hoşuma gitti. El freni çekince. Vallahi şahane duruyor. Şu otobüse bakar mısın? Aslında mantıken geçmesi lazım. Oradan geçmemesinde başka bir sıkıntı var. Bak tırla aynı boydaymış ha. Görüyor musun? Çok da bir ağam şahım bir fark yok yani. Çift katlı bir otobüs diyeceğim ama değil. Aslında tek katlı bu ya. Yüksek sadece. Neden bu kadar yüksek yapmışlar onu anlayamadım yani. Tasarımcısı bunu bu şekilde niye yapmış? Ya da bu mod bu kadar yüksek mi normalden? Super Egea'lar mı gidiyor orada? Egea Cross mu bunlar? Ford mu lan? Ford galiba. Aynen hepsi aynıymış ya. Ben üsttekiler mi Egea mı acaba? Değişik bir araç. Ford amblemine benziyor ama. Bu yükle alakalı bir şey var mı? Evet var. 4 ton taşıyormuşuz. Yani demek ki bir tır gibi bir şey olsaydı şu an 20 tonluk bir yükle bayağı sıkıntı çekermişiz o bayırlarda ha. Kar olduğu için. Hadi bakalım. Devam. Patrick boş dönüyormuş şu anda. Yakıtı bakım masrafları 6.000 lira tutmuş. Patrick dönmeseydin keşke ya. Bir makas. Oğlum fren yapma ya. Şimdiye kadar sollamıştık otomatik fren yapmasaydı. Çıksana kardeşim. Yarım bir depo yakıtımız var. Bu arada araç sağdaymış. Ben demin o şeye hiç dikkat etmedim ya. Çok da net göremiyorum buradan.
Acaba o bayırda temin kaça çıktı? Bu arada 949 kilometredir yoldaymışız. Bak düşün yol ne kadar uzunmuş. Ama mantıken de gittiğimiz yol da az bir yol değil yani. Şöyle bir gazlayalım ya. O kadranı dipledik. Klasik Mercedes kadranları. Bu kadranlarla ilk tanışmam askeriyede oldu bu arada. Orada kullandığımız şeylerde vardı. Ne deniyor onlara ya? İsmi şimdi aklıma gelmedi. Askeri araçlar var. Kamyonet tipinde yüksek. Aklıma gelmedi ismi şimdi. Onları çok karavan yapıyorlar bu senelerde. Ondan vardı. Aynı bu kadranların birebiri. Oo. 127'yi gördük ya. Hadi oğlum 130 dönünceye kadar. Çok iyi fren sistemi varmış yalnız. Beğendim. Ben yanlış yerden mi? Yok, doğru girmişim. Devam. Hadi bakalım. Yine stop ettirmiş. Bir şey de yapmıyorum stop etmesi için ama kendi kendini korumaya mı alıyor? Ne yapıyor? Hadi koçum. Karda 94 kilometre hızlı bir viraj. İyi dönüyor ha. O Artvin'den dönüşte çok fena kaydı araç. Neydi ya? Evet. Gayet güzel kaptırdık gidiyoruz ha. Aslanım benim be. Bayağı mesafeyi büktük burada ya. 200'e kadar düştü. Bu kadar uzun uğraşlarda bu kadar makas oluyor arkadaşlar. Bir de mouse'la yani. Ne yapayım şimdi? Veya topraktan yardırıyoruz. Hayda. Ulan arkadaşlar dediğim gibi bir de bunda şey var ya. Trailer gibi bir hissiyat var. Oo iyi kaymadı be. Ben yoldan çıkarız diye düşündüm ama güzel. İyi de yol tutuyor ha. Bayağı iyi yol tutuyor. Beğendim. Bak kayıyor. Öyle sapıtmıyor yani. Yol tutuşunu çok beğendim. Koçum benim be. Aslanım. 170 kilometre yol var. 2 saat gösteriyor. Bu 2 saatlik süreç ortalama 2 dakikada varacağımız anlamına gelir. Yani çünkü şu an ben 1 saniye gibi düşüyor ama yok 2 dakikada zor varız. Yani bir 5 dakikalık süreci var ortalama. Bu yakıt da varsın ya. Kalırsak da yolda kalalım. Bu arada işte oranları bayağı iyiymiş bu aracın ha. Bak bak bak. Aha radara gireceğiz.
Bakayım. Radar değil de kazan var orada ya. Oo, çok iyi gidiyor ya. Akıyor resmen makine. Güzel. Evet, ileriden yine bir dönüşümüz var. Bu arada frenleri gerçekten iyi. Modu genel olarak başarılı buldum ya bu arada. Evet, o tabelaya çarpmamamız zaten imkansız gibi bir şeydi. Heh. Aa bak, çarpması saçma mesela. Arkadaki trailer diyorum ya, büyük ihtimal arkamızdaki yolcu modundan istinaden taktığımız bir şey var. Trailer var ya, TL. O çarpıyor herhalde ya. Sırf fısır gidiyor. Abi sırf retarder sesi ya makine. Hala 100 kilometre bir yolumuz kalmış. Dediğim gibi 2-3 dakika içinde bir aksilik olmazsa istediğimiz noktaya varmış olacağız. Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden. Diyarbakır arkada kalmış. Tabii bizi bariyerlere çıkar oğlum. Nasıl şerit takip asistanı bu ya? O yolun üstünde geçtiğimizde olan çukur tarzı şeylerin bile sesi tıp tıp diye geliyor. Harita güzel, başarılı. Detaylı yapılmış. Evet, Urfa düz gideceksin diyor. Evet, bize sağdan sağa gitmek gibi niyetimiz yok şu an. Koparttık gidiyoruz şu an. Zincirleri koparttık makinenin. Ya da kornası hiç denemedim ya. Bu ne oğlum? Böyle korna mı olur ya? Oo, 130'u gördü. Urfa'ya varmadan bir sağlam kaza yapmayız inşallah ya. Evet, 140'a yakın süratim oldu şu an. Herhalde bu modun çıkabileceği maksimum süratlere ulaştık şu anda. Burada da bir Opet var. Gayet güzel modellenmiş. Beğendim. Işıklar sonradan geliyor. Bu herhalde bizim grafik ayarlarımızla alakalı bir şey. Çizim noktasıyla alakalı herhalde ayar yapmamız lazım. Tapagaz 140'a yakın gidiyor makine ya. Kaddan devirdik yani bu arada. Aynen, açılan yolları geliyorum. Yani çok kısa süre içerisinde şeyde olacağız. Urfa'da olacağımız kesin.
Güzel güzel. Evet, an itibariyle Urfa'ya giriş yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Ya süratimi bir düşürdüm ki başımıza iş gelmesin. Ya bu şehir işlerinde fazla da süratli olduğun zaman herhalde biraz sıkıntı oluyor. Benim anladığım. Aslında FPS ile alakalı da bir sıkıntı yok da yani bilmiyorum neden atıyor. Mod uyumsuzluğu da olabilir. Bu arada şu araçların üstünde bir de kar olsaymış var ya, çok güzel detay olurmuş. Mod yapımcısı arkadaş. Onu da düşünseymiş. Bu arada yolculuğumuzun sonuna geldik. 1 saat 25 dakikadır yayındayız. Bizimle yolculuğumuzda eşlik eden arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum. Şimdiden. Şöyle otogara girişimizi bir yapalım. Evet, bunun girişi farklıymış. Çok durduk ya. Oo. Şimdi biraz daha ileri alacağım. Bu biraz kafası fazlaca şey ya. 691 litre yakıt yakmışız. Normal o karda zaten çıkmaya uğraştık. Şuradan bir sür diyeyim. Şerköy. Bu arada Şerköy denilen yer. Ha bak, oyun attı işte şimdi mesela. Neyse, zaten görevin de sonuna geldik. Ee, Yolun da sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada umarım memnun kalmışsınızdır. Bu arada YouTube'da da Kaptan Körk adında bir kanalım mevcut. Onda da devam ediyor bu bölümleri. Oraya da atıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. İzlemek isteyenler oradan farklı oyun videoları da mevcut, sohbetler mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Ee, Buradan çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Yarın akşam büyük ihtimalle Mafya 2 ile devam edeceğim. Bakalım. Eğer ETS isteyen olursa ETS'de oynarız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Esen kalın.